Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Tekrardan selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Geçen hafta kardeşler derse başlamadan önce şöyle bir sağıma soluma baktım. Bayağı bir uzaktan gelen insan olduğunu gördüm derse gelen kardeşlerin arasında. O an bir şeyler söyleyecektim fakat niye bilmiyorum. Allah Azze ve Celle unutturdu Allahu alem, ama tekrardan söyleyeyim inşallah. O kardeşleri görünce ve çok uzaktan gelen, özellikle işte İzmir'den gelen kardeşlerimiz vardı, Bursa'dan gelen kardeşlerimiz vardı, Ankaralı kardeşlerimiz vardı. Hatta 2 tane daha sonra Avustralya'dan gelen abiyle tanışmış olduk burada. Açıkçası onlara şöyle bir müjde vermek istedim ama niyeyse bilmiyorum. O an bana unutturuldu. Allah Azze ve Celle unutturdu. Şimdi hatırladım, şimdi söyleyeyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki: "Men ca'e li mescidi haza lem ye'tihi illa li'ilmin yeta'allemuhu ev yu'allimuhu fehuve bimenziletil mucahidi fi sebilillah." Kim benim bu mescidime güzel bir ilim öğrenmek için gelirse veya insanlara bir şeyler öğretmek için gelirse o Allah yolunda cihad eden insanın menzilesindedir dedi Aleyhisselatü Vesselam. Yani Allah'ın dinini öğrenmek için mesafe kat eden, Allah'a yakın olabilmek için, Allah'ın dinini daha güzel yaşayabilmek için mesafe kat eden insanlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onların Allah yolunda cihad eden insanlarla aynı seviyede olduğunu söylüyor. Yine biliyorsunuz Ebu Derda Şam'dayken sahabinin bir tanesi bir hadis duymuş Ebu Derda'nın rivayet ettiğini. Onu öğrenmek için Ebu Derda'nın yanına geliyor. Ebu Derda ona soruyor, diyor seni buraya getiren şey ticaret midir? Hayır diyor. Seni buraya getiren şey dünyalık bir amaç mıdır? Hayır diyor. Peki ne için geldin buraya? Sadece gerçekten bir hadisi işitmek için mi o kadar uzun mesafeleri kat ettin, buraya kadar geldin? O da evet ey Ebu Derda diyor. Ebu Derda da bunun üzerine onu müjdelemek için Allah Resulü'nden duymuş olduğu şu hadisi rivayet ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: "Men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen sehhelallahu lehu bihi tariqan ila'l cennet." Kim ilim talep etmek için bir yola giderse, Allah'ın dinini öğrenebilmek için bir işe koyulursa, Allah Azze ve Celle de o yoldan onu cennete götüren bir yol kılar. Yani o ilim yolunu öğrenmek isteyen, bir hadis için söylüyor Ebu Derda bunu. Yani bir hadis öğrenmek için siz bir yola giderseniz, Allah Azze ve Celle bunun karşılığında mükafat olaraktan sizi o yol ile cennetine götürecek bir şeyleri sizin için takdir ediyor. وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ. Melekler ilim talebesinin, ilmi öğrenmek isteyen insanın talep ettiği şeyden razı oldukları için kanatlarını onların önlerinde sererler diyor Aleyhisselatü Vesselam. Hani bu tabi alimler bunu farklı şekillerde yorumlamışlar fakat hani bizim örf olarak da bildiğimiz bir şey var. Çok değer verdiğiniz bir misafir geldiği zaman önüne kırmızı halı seriyorsunuz. Bu sermiş olduğunuz kırmızı halı ona saygınızdan ötürüdür. Yani ona çok değer verdiğiniz için onu yere basmasını istemiyorsunuz. Hakeza Allah ilim talep eden insanlara, dinini öğrenmek isteyen insanlara değer verdiği için kendi yanındaki en değerli yaratıklar olan, mahluklar olan meleklerin kanatlarını onların ayaklarının önlerine kırmızı bir halı gibi seriyor Rabbimiz. Onun için kardeşler istedim ki bu kadar yol kat eden, sırf dinini öğrenmek isteyen kardeşlere bir müjde vereyim. Ayrıca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın belki en büyük müjdesi, bir gün sahabeye dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, benden sonra buraya bazı insanlar gelecek. Yani bu mescide bazı insanlar gelecekler. Onlar ilim öğrenmek için gelecekler. Yani size soru sormak ve benim size öğrettiklerimi öğrenmek için gelecekler. Onlara benden selam söyleyin dedi. Yani o bir şey dinini öğrenebilmek için yol kat edip ta Medine'ye kadar gelen insanlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam selam söyledi. Allah Azze ve Celle'den temennim günümüzde de ihlas ile dinini öğrenmek için yollara koyulan Müslümanlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın selamını ulaştırmasıdır. Allahümme amin. Bu girişten sonra kardeşler biliyorsunuz ders silsilemizin, Tevhid Müdafası silsilemizin 4. dersini yapıyoruz bugün inşallah. 1. dersimizde tevhidi müdafaa etmenin gerekliliğinden bahsettik. 2. dersimizde tevhidi anlarken usul nedir? Onu anlattık. Kitap ve sünnetin bütün delillerden öncelenmesi gerektiğine dair nasları zikretmiş olduk. 3. dersimizde, yani geçen dersimizde delilleri doğru anlayabilmek için gerekli olan bir maddeyi öğrenmiş olduk. O da şuydu: muhkem naslara yapışıp
müteşabih olan nasları terk etmek. Delilleri doğru anlamak için gerekli olan şey. Bugünkü dersimizin başlığı ise kardeşler, konumuza devam ediyorum. Delilleri doğru anlamanın önündeki engeller. Dersimizin başlığı budur. Yani burada neyi anlatmak istiyorum bu başlıktan? Önce onu söyleyeyim. Geçen ders kısmen değindim. Yine inşallah biraz konuşalım, sonra devam edelim. Şimdi biliyorsunuz kardeşler, El-Hadi olan Allah'tır. Yani Allah Azze ve Celle El-Hadi'dir dediğimizde neyi kastediyoruz? يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ. Dilediğini hidayet eden de Allah'tır doğru yola. Dilediğini saptıran da Allah'tır. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Allah birini saptıracak olursa sen ona yol gösterecek bir dost bulamazsın diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Yani Allah bir kulu saptırmayı irade etmişse, yeryüzü hepsi bir araya toplansa o insanı doğruya eriştirebilmek adına hiçbir şey yapamazlar, Allah'ın iradesine üstün gelemezler kesinlikle. Bunu şunun için söylüyorum. Siz elinizde Kur'an'ı ve sünneti bulundurabilirsiniz veya teorik olarak inanabilirsiniz ki İslam dininin asılları Kur'an ve sünnetten öğrenilebilir. Fakat Kur'an ve sünnete bakmak yeterli değildir. Bir de Kur'an ve sünneti doğru anlamak gerekir. Kur'an ve sünnete baktıktan sonra Kur'an ve sünnet ile hidayet olmak gerekir. Yani Allah sizi Kur'an'a ve sünnete ulaştırdığı gibi Kur'an'ı ve sünneti doğru anlamaya da ulaştırırsa eğer, o zaman nimetini kemale erdirir. Yani o zaman size Allah Azze ve Celle nimet vermiş demektir. Fakat Kur'an ve sünnet elinizde olduğu halde Kur'an ve sünneti anlamayı nasip etmezse eğer Allah size, o zaman yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. İmam Ahmed Müsned'de şöyle bir hadis rivayet ediyor. Önceki derslerimizde de bunu nakletmiştim. Tekrar babından söylüyorum. Ziyad İbni Lebid adında bir sahabe var. Ensardan bir sahabe bu. Diyor ki biz bir gün Allah Resulü ile beraber otururken Allah Resulü bir hüküm zikretti. Bir şey zikretti. Sonra da dedi ki, yani olumsuz bir şey zikretmiş. Dedi ki وَذَاكَ حِينَ اَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ. İlim kaybolduğu zaman bu bahsettiğim şey oluşacak. Yani bu olumsuz şey ne zaman ilim ortadan kalktı, o zaman olacak. Biz dedi ki diyor Ziyad İbni Lebid, ya Resulallah, keyfe yezhebul ilm? İlim nasıl ortadan kaybolacak? Ve nahnu naqra'ul Kur'ana ve nuqri'una ebna'ana ve nuqri'u ebna'ana ve yuqri'u ebna'una ebna'ahum. Biz Kur'an'ı okuyoruz. Kur'an'ı kendi çocuklarımıza okutuyoruz. Bizim çocuklarımız da kendi çocuklarına Kur'an'ı okutacaklar. Buna rağmen nasıl ilim ortadan kaybolacak? Peygamber Aleyhisselatü vesselam dedi ki sekeletke ummuke yebne Lebid. Anan seni kaybetsin ey Lebid'in oğlu. İn kuntu le azunnuke min efkahi ehlil Medine. Ben de zannediyordum sen Medine'nin en fakih adamlarından bir tanesisin. Yani en iyi anlayışlı olanlarından bir tanesiniz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam dedi ki فَهَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلَ وَلَا يَنْتَفِعُونَ مِمَّا ف۪يهِمَا بِشَيْءٍ. Görmüyor musun Yahudi ve Hristiyanları? Tevrat'ı ve İncil'i okuyorlar. Fakat Tevrat ve İncil'de olanlardan kesinlikle istifade etmiyorlar. Yani Tevrat ve İncil'de olan bilgilerin onlara hiçbir faydası yok. Demek ki burada Peygamber Aleyhisselatü vesselam bize bir şey öğretiyor. Ey ümmeti Muhammed diyor. Kur'an ve sünnet delildir demek sizi kurtarmaz. Ben Kur'an'a ve sünnete tabiyim demek sizi kurtarmaz. Bunun yanında, yani bunu söylemekle beraber bir de Kur'an'ı ve sünneti doğru anlayacaksınız. Allah'ın irade ettiği şekilde anlarsanız o zaman Allah'ın nimeti tam anlamıyla yerine gelmiş olur. Kardeşler, hani biliyorsunuz biz genelde birçok derslerimizin başında şunu hatırlatıyoruz. Artık İmam Bukhari'nin klasik haline gelmiş olan bir başlık ismi var. İmam Bukhari diyor ki sahihinde bab el-ilmu qabla'l kavli vel amel. Her türlü söz ve her türlü davranıştan önce ilim babı. Yani ne yaparsan yap, hangi sözü söylersen söyle, hangi davranışı yaparsan yap, Allah öncesinde senin bir şeyler bilmeni istiyor. Buna dair delilleri zikrediyor bu babın altında. Bir bab sonra ise, yani hemen onun akabindeki babta İmam Bukhari diyor ki babun el-fehmu fil ilm. İlmi anlama babı. Yani sanki İmam Bukhari de bütün Kur'an'da ve sünnetten çıkardığını bize şöyle özetliyor. Hani senin ilmi her şeyin önüne takdim etmen, Kur'an'ı ve sünneti her şeyin önüne takdim etmen yeterli değildir. Bununla beraber senin bir de o ilmi, Kur'an'ı ve sünneti doğru anlaman lazım ki ancak o zaman tam olarak hakka muvaffakat etmiş olasın. Peki burada soru şu. Teorik olarak hepimiz Kur'an'ı ve sünneti delil olaraktan, teşri kaynağı olaraktan kabul ediyoruz.
Peki bunu doğru anlamanın önündeki engeller neler? Yani Allah bizi Kur'an'a ve sünnete hidayet etmişken niye bizim doğru anlamamıza müsaade etmesin? Veya bizi niye doğru anlamaktan engellesin diye bir soru sorduğumuzda bunun birçok sebebi var. Bunları biz geçen dersimizde bir tanesini işledik sadece. Birinci maddeyi tekrar söylemiş olalım. Allah'ın kitabından müteşabih olan nasları alıp muhkem olan nasları terk etmek, kişinin ayağının kayması ve kişinin Allah'ın dinini yanlış anlamasının sebeplerinden bir tanesidir. Zaten koca bir dersi buna ayırdığım için bununla ilgili konuşmayacağım. İkinci maddeyi söylüyorum. Geçen dersimizde çok kısa değindim. Bu dersimizde biraz daha tafsilatlı değineceğiz kardeşler. Allah'tan hidayet talebinde bulunmamak. Yani duayı terk etmek suretiyle, Allah'tan hidayet talep etmeyi istemek suretiyle, terk etmek suretiyle kişinin kendi aleyhine hüccet oluşturması. Bakın İmam Müslim bir hadis rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü her gece namazına kalktığında, biliyorsunuz biz namaz kıldığımızda istiftah duaları var. Sübhaneke gibi, işte vecehtu vecihiye gibi istiftah duaları var. Bu istiftah dualarının bir tanesi Peygamber Aleyhisselatü vesselam özellikle gece namazlarında, yani Allah'a en yakın olduğu zamanlarda bu dua ile Allah'a dua ediyor. O dua da nedir? O dua da şudur. Diyor ki Aleyhisselatü vesselam Allahümme ehdini lima ihtulife fihi minel hakki biiznike inneke tehdi men teşâ'u ila sırat-ı mustakim. Allah'ım insanların ihtilaf ettikleri konularda beni hidayet et. Çünkü sen dilediğini doğru yola hidayet edensin diye. Şimdi kendine şu soruyu sor kardeşim. Kalbine vahiy inen peygamber dahi her gece kalktığında insanların ihtilaf ettiği konularda Allah'a sığınıyor. Allah'ım insanları ihtilaf ettiği konularda beni doğruya, hakka hidayet et diyor. Peki sen kaç kere Allah'a böyle dua ettin? Kaç defa geceleri uyanıp elini kaldırdın, dedin ki ya Rabbi ben fitne zamanında yaşıyorum. Senin semadan indirdiğin kitapla gelen her peygamberin insanları sakındırmış oldukları ahir zamanda yaşıyorum. Hepsinin namazlarında kendini şerrinden Allah'a sığındığı ahir zamanın fitnelerinin tam ortasında yaşıyorum. Her kafadan bir ses çıkıyor. Allah'ım beni insanların ihtilaf ettiği konularda beni hidayet et diye. Kaç kere bu duayı yaptın? Eğer bu duayı yapmadıysan veya bu dua senin hayatında ciddi anlamda bir yer tutmuyorsa Peygamber Aleyhisselatü vesselam'da olduğu gibi o zaman Allah'tan kork. Allah'ın senin ayağını kaydırmasından, Kur'an'ı ve sünneti yanlış anlamaktan işte o zaman korkabilirsin. Bakın kardeşler, Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın Allah'a en fazla yaptığı dualardan biri iki vecihlidir. Bazen derdi ki Aleyhisselatü vesselam, Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a. Allah'ım ben senden faydalı bilgiyi istiyorum. Bazen de derdi ki Aleyhisselatü vesselam, ve a'uzu bike min ilmin la yenfa. Allah'ım ben bana fayda vermeyecek bilgiden sana sığınırım derdi bazen Peygamberimiz. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü vesselam biliyor. Bilgi, Kur'an, sünnet, vahiy iki kısımdır. Biri faydalıdır. Yani seni doğru anlamaya ve amele sevk eden bilgidir. Biri ise zararlıdır. Ya yanlış anlarsın veya anlarsın ama amel etmezsin. İkisi de o ilmi senin kıyamet gününde aleyhinde hüccet haline getirir. Aleyhissalatu vesselam ne diyordu hadis-i şerifte? وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ. Kur'an ya senin lehine hüccettir veyahut da senin aleyhine hüccettir. Yani her insanın Kur'an'a karşı sorumluluğu var. Kıyamet gününde Allah'ın huzuruna dirildiğinde ya Kur'an senin lehine hüccet olacak, yani doğru anlamışsan ve onunla sahih bir amel ortaya koymuşsan Kur'an-ı Kerim senin lehine hüccet olacak. Doğru anlamamışsan veya doğru anlayıp kendisiyle amel etmemişsen bildiklerinin kıyamet gününde Kur'an-ı Kerim senin aleyhine hüccet olacak. Kardeşler, hepimizin Allah Azze ve Celle'nin bizi hidayet etmesine ihtiyacımız var. Ve bunu elde etmenin yolu da Allah'a bol bol dua etmektir. Ezilerek, büzülerek, Allah'a karşı ona olan ihtiyacımızı ızhar ederek Allah'tan istemek. Kutsi hadiste Allah Azze ve Celle diyor ki ya ibadi, ey kullarım, kullukum dallun illa men hedeytuhu. Hepiniz sapıklıktasınız. Hepiniz sapıklık içerisindesiniz istisnasız. İlla men hedeytuhu. Benim hidayet ettiklerim müstesna. Allah Azze ve Celle'nin hidayet etmediği her insan sapıklık içerisindedir. Velev elinde Kur'an ve sünnet bulunsa bile. Onun için Allah'tan korkalım. Bu soruyu gerçekten benim hem kendime sorduğum hem de size sormuş olduğum bu soruyu sık sık kendimize soralım. Ne kadar aralıklarla, sık aralıklarla
böyle Allah'a ihtiyaç hissederekten Allah Azze ve Celle'den bizi hidayet etmesini talep ediyoruz. Bunu Allah Azze ve Celle'ye soralım. Bu ikinci sebep, insanın Kur'an'ı ve sünneti doğru anlamasının önündeki engellerden. Üçüncü sebep ise kardeşler, kibir. Bir insanın Kur'an'ı ve sünneti doğru anlamasının önündeki en büyük engellerden bir tanesi kibirdir. Allah Azze ve Celle Araf suresinde diyor ki سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ Ben yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerimden alıkoyacağım. وَاِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا Bütün ayetleri görseler de iman etmeyecekler. وَاِنْ يَرَوْا سَب۪يلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا Doğruluk yolunu, hak yolunu apaçık görseler bile onu yol edinmeyecekler. وَاِنْ يَرَوْا سَب۪يلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا Fakat sapıklık yolunu gördükleri zaman onu yol edinecekler. Bu adamlar kim? Yani şu okumuş olduğum Allah'ın kendilerini kendi ayetlerinden alıkoyduğu, anlamalarına müsaade etmediği, yeryüzünde haksız yere büyüklenen insanlar kim biliyor musunuz? Bunlar Allah'ın ayetlerini inkar eden insanlar değiller. Veya bunlar bizim bildiğimiz anlamda Allah'ın ayetlerini inkar eden insanlar değiller. Bunlar Hz. Musa'nın ümmeti. Musa Aleyhisselam'la beraber bu okumuş olduğum ayetler Araf suresinde ayetlerin başı da İsrailoğullarından bahsediyor. Ayetlerin devamı da İsrailoğullarından bahsediyor. İsrailoğullarının özelliği neydi kardeşler? İsrailoğullarının özelliği şuydu. Allah'ın ayetlerine itiraz edip inkar etmiyorlardı. Daha ziyade Allah'ın ayetleriyle amel etmemek suretiyle Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Yani Allah Azze ve Celle onlara bir emir indirdiği zaman önce bakıyorlardı. Bu bize uygun mudur değil midir? Bunu yapabilir miyim yoksa yapamaz mıyım? Eğer yapabileceklerine inanıyorlarsa, güç yetirebileceklerine inanıyorlarsa bunu yapıyorlardı. Fakat kendilerine ağır gelen, yaşadıkları hayata zor gelen, kurmuş oldukları düzeni alttan sarsacak olan şeylere gelince bunları yerine getirmiyorlardı ve buna da mutlaka bir bahane buluyorlardı. Yani yapmamak için bir mazeretleri, bir bahaneleri mutlaka var. Allah Azze ve Celle işte bu şekilde onun ayetlerine karşı tekebbür eden insanlara ben onları kendi ayetlerimden alıkoyacağım diyor kardeşler. Şimdi bakın kibir bir masiyettir. Ama masiyetlerin içerisindeki en tehlikeli masiyettir. Kibir gibi bütün masiyetler Kur'an'ı ve sünneti doğru anlamanızın önünde bir engeldir. Yani niye? İbn-i Kudame rahimahullah şöyle diyor. Diyor ki Kur'an'ı anlamanın engellerinden bir tanesi, vahyi anlamanın engellerinden bir tanesi kişinin hevaya tabi olması veya günahlar üzerinde ısrar etmesidir. Kişinin hevaya tabi olması veya günahlar üzerinde ısrar etmesidir. Niye? Sebep? Çünkü diyor kalp aynadır. Allah'ın bize indirmiş olduğu vahiy, bilgi bunlar resimlerdir, suretlerdir. Günahlar ise aynaların üzerindeki lekelerdir. Kalp aynadır. Vahiy resimlerdir. Günahlar ise aynanın üzerindeki lekelerdir. Sen resmi aynanın karşısına tuttuğun zaman resmin üzerindeki lekeler, aynanın üzerindeki lekeler resmin aynaya yansımasına engel olurlar. Yani sen kalbin olan aynayı Allah'ın vahyine karşı tuttuğun zaman senin kalbinde bulunan kirler, senin kalbinde bulunan o günahlar, masiyetler, kibir, zulüm bunlar Allah'ın vahyinin senin kalbinin üzerine yansımasına engel olurlar. Bunun Kur'an-ı Kerim'de bir örneği de var değil mi? Yani yeryüzünün en büyük alimlerinden birinin dahi Allah'ın ayetlerini anlamadığını görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. O da kimdir? Araf suresinde Allah'ın kıssasını bize anlatmış olduğu adamdır. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذ۪ي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz ve bizim ayetlerimizden sıyrılıp giden adamın kıssasını onlara anlatıyor peygambere. Şeytan onu kendine tabi kıldı ve o sapıklardan oldu. Kim bu adam? Bu öyle bir mertebeye ulaşmış ki Allah Azze ve Celle ona kendi ayetlerini vermiş. اَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا Biz ona kendi ayetlerimizi verdik diyor Allah Azze ve Celle. O ne yaptı peki? فَانْسَلَخَ مِنْهَا O ayetleri bıraktı, ayetleri terk etti. Yılanın kabuk değiştirirken derisinden çıkıp gittiği gibi o da Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini bıraktı, terk etti gitti. Peki ne yapmış kardeşler bu adam da Allah ona ayetlerini verdikten sonra böyle sapıtmış ve Kur'an-ı Kerim'e konu olmuş? Allah Azze ve Celle diyor ki onun sıkıntısını anlatırken اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَى Yeryüzüne meyletti.
Yani dünya hayatını ahirete tercih etti. Alacağı maaşı Allah'ın dinine takdim etti. Oturmuş olduğu evi Allah'ın dinine takdir etti. İşinin düzeninin bozulmasını Allah'ın dinine takdim etti. Bu şekilde Allah Azze ve Celle onu kendi ayetlerinden çıkardı götürdü. Mesela birçok kardeşimiz genelde şu soruyu soruyor. Özellikle yeni böyle tevhidle tanışan kardeşler. Ya hocam diyor, bu hocalar, yani bu adamlar bu kadar Allah'ın ayetlerini biliyorlar, bu kadar medrese okumuşlar. Cami hocalarından bahsediyor. Bunlar bu ayetleri anlamıyorlar mı diyor. Yani Allah'ın kitabında, yerhamukallah, Allah'ın kitabında bu kadar açıkken bu ayetler, bu adamlar bu ayetleri anlamıyorlar mı? Sen alacağı maaşı Allah'ın dinine takdim eden bir adamın Allah'ın ayetlerini anlayacağını mı zannediyorsun? Sen 2 milyar maaş alacağım diye Allah'ın ayetlerini ketmeden bir mel'unun Allah'ın ayetlerini anlayacağını mı zannediyorsun? Allah ona bir nimet vermiş. Kur'an'ı ve sünneti onun ayağının önüne getirmiş. Kur'an'ı ve sünneti okuyup anlamayı ona müyesser kılmış. Fakat o devletten alacağı 2 milyar veya 2,5 milyar gibi bir parayı, okuduğu mevlütten alacağı 400-500 milyon parayı, ıskatta alacağı 200-300 milyon parayı, telkinde alacağı 100-150 milyon parayı Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine takdim etmek suretiyle Allah'ın ona verdiği bu nimete böyle büyük bir nankörlük yapmış. Böyle büyük bir nankörü Allah kendi kitabını anlamaya hidayet eder. Etmiş olsa bu adalet olur. Allah'ın dinini yaşamak için hayatlarındaki her şeyi feda eden insanlar bir tarafta, öbür tarafta alacakları 2-3 milyar maaşı Allah'ın dinine takdim eden insanlar. Allah hem bunları hem bunları hidayet etmiş olsa bu Allah'ın adalet olur mu? Olmaz. Bizim Rabbimiz adildir. Dünyanın deni ve alçak, fani ve geçici olan bir takım zevklerini ahiretin ebedi ve baki olan nimetlerine takdim eden insanlar, yüce olanı alçak olanla değiştiren insanlar, bunlar Allah'ın dinini anlayamazlar. Bu kalple dünyaya olan meyilleri, kalplerinin üzerinde oluşturmuş oldukları bu tabaka, bunlar Allah'ın dinini anlayamazlar. Hocam diyor, adam profesör olmuş. Dünyada Allah'ın dinini, Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen 10 tane alimden bir tanesiymiş falan. O profesörlük belgesini, doçentlik belgesini, doktorluk belgesini Allah'ın dinine takdim etti. Sırf oralara gelebilmek için 40 tane takla attı. Allah'ın kitabında yasaklamış olduğu ne kadar rezillik varsa bunların hepsini yaptı. Allah'ın beyan edin, açıklayın dediği ne varsa gizledi. Konuşmayın dediği ne varsa insanlara anlattı. İnsanlar fevç fevç Allah'ın dininden irtidat edip, insanlar fevç fevç şirk bataklığına bulanırken o insanlara incikten cıncıktan bahsetti. Böyle bir adamı Allah Azze ve Celle kendi kitabını anlamaya muvaffak kılar mı? Allah Azze ve Celle muvaffak kılmaz. Bu aynı zamanda bizim için de geçerlidir kardeşler, hepimiz için. Hayatımızda var olan her bir masiyet bizim Allah'ın dinini anlamamızın önündeki bir engeldir. Her masiyet Allah'ın dinini doğru anlamanın önünde bir engeldir. Bakın çok meşhurdur, hani anlatılıyor. İmam Şafii'nin meşhur bir meselesi var. Bir gün yolda giderken bir kadının topuğuna bakıyor İmam Şafii. İmam Şafii'nin hafızı çok kuvvetli tabi. O gün hocasının yanına geldiği zaman, Vaki yanına geldiği zaman rahimahullah, ezberini veremiyor tabi. Sonra Vaki ona diyor, hayırdır senin bir sıkıntın mı var? O da diyor, ben bugün yolda gelirken bir kadın gördüm, kadının topuğuna baktım diye. Vaki ona orada bir söz söylüyor. İmam Şafii de Vaki'nin ona söylediği sözü şiir haline getiriyor. Diyor ki: "Sa'altu Vaki'an su'a hafzi, فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِ وَقَالَ إِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللّٰهِ لَا يُعْتَاهُ لِعَاصِ." Ben Vaki'e kötü hafızımdan bahsettim. Yani o gün ezberimi yapamamaktan bahsettim. Vaki bana dedi ki, günahları terk et. Eğer güzel ezber yapmak istiyorsan, anlamak istiyorsan günahları terk et. Çünkü İlim Allah'ın nurudur ve Allah nurunu asilere vermez. Allah nurunu asilere vermez. Sen kalbini günahların karanlığıyla karartırsan Allah Azze ve Celle nurunun oraya girmesine engel olur. Onun için bol bol Allah'a tövbe ve istiğfar edip kalpleri cilalamak lazım. Kalpleri günahların, masiyetlerin eserinden kurtarmak lazım. Masiyetler içerisinde de kibre özellikle dikkat etmek lazım. Kibre özellikle dikkat etmek lazım. Çünkü kibir Allah'ın dinini anlamanın önündeki en büyük engellerden bir tanesidir. Dördüncü madde kardeşler, vahyi doğru anlamanın önündeki engellerden bir tanesi, kişinin Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini hakkıyla tazim etmemesidir. Yani onlara göstermesi gereken değeri, onlara göstermesi gereken ehemmiyeti göstermemesidir.
Şimdi ben bununla alakalı özellikle yani Kur'an ve sünnetin naslarını tazim etmek, onlara değer vermekle alakalı nasları söylemeyeceğim. Çünkü bu bütün Müslümanların yanında mukarrer olan bir şey. Ve teorik olarak da herkesin o hemen hemen kabul etmiş olduğu bir şey. İşte Allah ve Resulü hüküm verdi mi bir Müslüman erkeğe ve kadına seçim hakkı yoktur. Senin Rabbine andolsun ki sen aralarında hakem tayin edip verdiğin hükme tam teslim olmadıkları müddetçe ve tam hiçbir sıkıntı duymadan tam teslim olmadıkları müddetçe onlar iman etmiş olmazlar. Eğer Resul'e uyarsanız, itaat ederseniz Allah sizi hidayet eder. Rabbinizden indirilene uyun, onun dışındakilere uymayın gibi naslar zaten birinci dersimizde hatırlarsan ikinci dersimizde bunlarla alakalı kafi derecede nasları size zikretmiştim. Şimdi kardeşler nasları tazim etmemek demek yani ondan başka bir şeye daha fazla değer vermek demek. Veya bir şeyi onun önüne geçirmek demek. Bunun birçok sureti var. Fakat ben bunların hepsini bu derste anlatmayacağım. Belki bilmiyorum bu silsile nereye gider. Yani öyle görünüyor ki bu silsile çok uzayacak çünkü. Ama bu silsilede belki bunu özel bir ders de yapabiliriz. Naslarla çakışmak, naslara karşı hevaya tabi olmanın yolları nelerdir? Belki bunları özel bir ders yapabiliriz. Fakat ben bunlardan sadece bir tanesini bugün söyleyeceğim inşallah. Allah'ın bize nimet olarak indirdiği kitabı ve sünneti geçmişin ihtilafların arasında boğup vakaya bir türlü getirememek. Yani bugün bazı insanlar var, Allah'ın muhkem olarak indirdiği hangi ayet olursa olsun fark etmez. Siz o ayeti söyleyin veya ondan bir hüküm zikredin. Size geçmişte bu konuyla alakalı bir ihtilafın olduğunu zikrederler ve o ayetle amel etmenizin önünde engel teşkil ederler. Ve bunlar son zamanlarda ciddi anlamda çoğaldı. Yani bu geçmişte yaşamış olan alimlerin ayetler üzerinde veya hadisler üzerinde yaptıkları ihtilafı ayetleri ve hadisleri anlamanın önünde engel tayin etmek. Kardeşler, Allah bizi kimseye ibadet edelim diye yaratmadı. Allah bizi İbn Hacer'e, Nevevi'ye, İbn Teymiye'ye, İbn Abdülber'e ibadet edelim diye yaratmadı. Allah bizi İslam dinine sokarken de sadece la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek bu kapıdan içeriye soktu. Allah sizi bu kapıdan bu şekilde sokmuşken bu söze başkalarını eklemeyin. Allah'tan başka ilah yoktur. Sözü mutlak hüccet olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sözü mutlak hüccet olan peygamberden başka masum olan hiç kimse yoktur. Teorik olaraktan bunu kabul edip Allah'ın ve Resulünün söylemiş olduğu sözlerin önüne başka insanların tarihte yapmış oldukları ihtilafları getirip bunun önüne koyarsanız eğer Allah'ın size vermiş olduğu nimete en büyük nankörlüğü işte o zaman yapmış olursunuz. Bir gün bir ilim talebesiyle konuşuyorum. 2 tane örnek anlatacağım bununla alakalı. Bir hocayla bir ilim talebesiyle konuşmamı anlatacağım size. Ben ona tağutların ordusunda askerlik yapmanın küfür olduğunu anlattım. Veyahut da o da biliyor zaten. Yani konuştuğumuz konu bu. O da bana dedi ki hocam bir fetva var dedi. Onu okumak ister misiniz? Fetvayı getirdi. Bir tane fetva İbn Hacerul Heytemi isminde bir ilim adamının 200-300 sene önce vermiş olduğu bir fetva. Fetva şu. Diyor ki bir Müslüman kafirlerle birleşir. Fetvayı iyi dinleyin kardeşler. Bir Müslüman kafirlerle birleşir. Müslümanlara karşı savaşırsa. Bir Müslüman kafirlerle birleşir. Müslümanlara karşı savaşırsa. Kendi iradesiyle, ikrah falan yok. Kendi hür iradesiyle Müslümanlarla savaşırsa, dünya malı için hani savaşırsa, sonra da öldürülürse, bu ordunun içerisinde öldürülürse ve Müslümanlar onu tanırsa o adam Müslümandır. Müslümanlar onu tanırsa o adam Müslümandır. Nereye ulaşmak istiyoruz dedim arkadaşa. Yani dedi şimdi İslam tarihinde alimler eğer böyle bir adama bile Müslüman demişlerse bugün mecburiyetten ötürü askere giden Müslümanlar ne yapsınlar? Ya mübarek adam. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede demiyor mu? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafir olanlar ise tağutun yolunda savaşırlar. Bu söz kime ait? Bu söz Allah'a ait. Azze ve Celle. Senin zikretmiş olduğun bu fetva kime ait? Senin zikretmiş olduğun bir fetva İbn Hacer el-Heytemi'ye. İbn Hacer el-Heytemi kim? Henüz Şakilerden midir, Saidlerden midir bilmediğimiz.
kıyamet gününde Allah'ın onu hangi zümreden dirilteceğinden emin olmadığımız, hakka isabet etmiş midir, etmemiş midir buna dair hiçbir bilgimizin olmadığı bir adam. Peki sen neye göre bu adamın sözünü Allah'ın kelamına takdim ediyorsun? Geçmişteki alimler buna hiçbir şey söylememişler. Bizim geçmişimiz tertemiz bir geçmiş mi? Yani mesela şöyle düşünün kardeşler, ben bunu sürekli söylüyorum. Geçmişten bir fetva nakledip sanki geçmiş pir upakmış bir adamın geçmişte yaşamış olması onun bütün söylediklerini doğru kılarmış gibi davranan insanlar şimdi 4-5 asır sonra mesela aradan geçecek 400 sene 500 sene sonra insanlar bir yere toplanacaklar, şer'i bir meseleyi konuşuyorlar. Dikkat edin buraya. Adamın bir tanesi diyecek ki Yahudi ve Hristiyanlar kafirdir. Allah Azze ve Celle Kur'an'da öyle söylüyor çünkü. Yahudi ve Hristiyanlar kafirdir. Biri de diyecek ki ya biz Yahudi ve Hristiyanlara kafir diyemeyiz. Niye? Bu konuda ayet var ama geçmiş alimlerden Şeyhülislam işte Süleyman Ateş Efendi, işte büyük allame Fadiletu Şeyh Fethullah Gülen Efendi, işte bilmem büyük alim Allame-ü Cihan işte Hayrettin Karaman Efendi bu konuda ihtilaf olduğunu söylemişler. Niye? Çünkü işte Süleyman Ateş'in 60 cilt kitabı var. Fethullah Gülen'in 80 cilt kitabı var. İşte Hayrettin Karaman'ın 50 cilt kitabı var vesaire. O dönemde yaşayan alimler de bunlara hiçbir şey dememişler. Kardeşler böyle bir mantık olmaz. Yani 3-4 asır önce yaşayan her adamın isminin başına Şeyhülislam koyarsan, 3-4 asır önce yaşamış her adamın başının önüne Fadiletü Şeyh koyarsan veya işte Feridu Asrihi diye işte asrının tek adamı diye bir lakap koyarsan sen bununla Allah'ın kitabını da Resulün sünnetini de ziru zeber edersin. Yani ikisinin de senin hayatını aydınlatmanı, seni cennete götürmesinin önündeki barikatı sen kendi ellerinle koymuş olursun. Onun için geçmişte var olan her şey doğru değildir. Geçmişte var olan her şey doğru değildir. Geçmişte yaşayan alimlerin Moğolları İslam alemine getirip sokanlar kimdir? Kendini İslam'a nispet eden, kafasında kavuk olan dal kavuklardır. Moğolları, Tatarları İslam alemine getiren, İslam ümmetine en büyük faciayı yaşatan insanlar kimdir? Başında kavuk olan dal kavuklardır. Emevileri İslam ümmetinin başına musallat eden, Emevilerin ta Harra'da Müslüman kadınların, Müslüman sahabelerin ırzına bile teşebbüs etmesine sebebiyet veren kimdir? Başında kavuk olan dal kavuklardır. Bir insanın geçmişte yaşamış olması onun sözlerinin hak olduğu anlamına gelmez. El hak olan Allah'tır. Ve kulil hakku min rabbikum. De ki hak sizin Rabbinizdendir. Niye? Çünkü el hak olan Allah'tır. El hak olan Allah olduğu için hak Allah'ın sadece indirdiğidir. Allah'ın indirdiğinden başkası da hak değildir. Allah'ın indirdiği ve Resulünün kendisini beyan etmiş olduğu şeydir. Onun için bugün maalesef mesela başka bir hoca, dedim 2 örnek vereceğim size. Bir hoca efendiyle konuşuyorum. Konu dolandı Mevlana meselesine geldi. Tabii ben Mevlana diyorum, yani yanlış bir kullanım bu. Biliyorsunuz o adam bizim dostumuz değil yani. Ne lügat, Mevlana dostumuz demek. Ne lügat olarak ne ıstılah olarak bizim dostumuz değil. Celaleddin Rumi. Konu oraya geldi. Tabii hoca bir taraftan tevhidi anlatıyor, bir taraftan Celaleddin Rumi fanatiği. Yani Celaleddin Rumi'yi çok seviyor hoca efendi. Hoca bu nasıl olur? Neyse konuştuk. En son söz şuraya geldi. Dedi ki hoca efendi, Allah onu da bizi de hidayet etsin hatalarımızda. Ben dedi Osmanlı'da bu kadar alim bu adamın kitaplarını okuturmuşlar. Fakat hiç kimse bu adamın kitaplarına itiraz etmemiş. Eğer bu adamın söyledikleri yanlış olmuş olsaydı Osmanlı'da bu kadar alim var. Bunlar mutlaka buna itiraz ederlerdi diye. Ben de düşünüyorum koca Osmanlı'da bu kadar alim susmuşsa demek ki bu adamın söylediklerinin bir şeyi vardır. Bir tevili vardır diye. Yani ona bakarsan İbn Arabi gibi tarihin görmüş olduğu en büyük zındığın ilmini ihya eden de Osmanlılardır. Yani ne yapalım? Osmanlılar İbn Arabi gibi bir zındığı sevdi. Bu zındığın kitaplarını bastı. Bu zındığa reddiye verenlere reddiye verdirdi, alimlerine bu zındığın kabrini ortaya çıkardı diye biz diyelim ki Osmanlı'da bu kadar alim İbn Arabi'ye sükut etmişse demek ki İbn Arabi işte havlayan da Allah'tır. Haşa put da Allah'tır, puta tapan da Allah'tır. Firavun zaten zamanında hak üzereydi, ölürken yoldan çıktı. Niye efendim? Çünkü Firavun baştayken ben sizin Rabbinizim diyordu. Firavun da Rab'tı, Musa da Rab'tı, oradakiler de hepsi Allah'tı.
Fakat Firavun son anında dedi ki amentu, iman ettim dedi. Yani kendisinin Allah olduğunu reddetti, başka bir Allah'a iman etti. İki Allah yani kendinin de Allah olduğunu bıraktığı için Firavun sapıttı. Böyle bir sapığı Osmanlılar sevdi. Osmanlılar böyle bir sapığı tazim etti. Onun kabrini ortaya çıkardı diye biz şimdi Muhyiddin Arabi'yi savunalım mı? Muhyiddin Arabi'yi destekleyelim mi? Allah muhafaza. Kardeşlerim, bunu tekrar söylüyorum. Allah'ın nur olan vahyini geçmişin karanlıklarında boğmayın. Allah'ın nur olan vahyini geçmişin karanlıklarında boğmayın. Bu Allah'ın size vereceği en büyük nimete, yani vahiy nimetine yapabileceğiniz şeydir. Yapabileceğiniz nankörlüktür. Ve bugün özellikle yol kesicilerden olan, yani muhkem bir nasla bir hüküm zikredildiği zaman efendim işte tarihte falanca alimler bu konuyu tartışmışlar. Ondan dolayı o da zaten çoğunu da anlamıyorlar. Yani çoğu alimin de neyi tam olaraktan tartıştığını da anlamıyorlar. Ama getirip vakada tartışılan meseleleri kendisiyle bulandırıyorlar. Mesela bir örnek olaraktan birçoğunuzun duyduğu bir örnek üzerinden bunu örnek vereyim. Şimdi biliyorsunuz tarihin her çağında bir tarafta Müslümanlar olmuş, bir tarafta putperestler olmuş. Yani putperest dediğimiz zaman illaki Lata, Menata, Uzza'ya kimsenin tapmasına gerek yok. Yani bugün okullarda insanların meydanlara dikip önünde çocukları taptırdıkları put da bir puttur. Ona tapan çocuklar veya onlara taptıran çocukların velileri de putperesttirler. Yani çünkü putperestlik nedir? Kişinin putları tazim etmesidir. Bazen buna inanarak yaparsın. Yani putperestlik bazen inanarak yaparsın. Bu put bizim ilahımızdır dersin. Mekkeli müşrikler gibi. Bazen ona inanmazsın. Onun sana hiçbir fayda ve zarar vermeyeceğini bilirsin. Fakat onların senin dünya hayatındaki maslahatlarına faydası olduğunu bildiğin için ondan dolayı taparsın. İbrahim Aleyhisselam kavmine bunu demedi mi? İnnemâ ta'budûne min dûnillâhi evsânen. Siz Allah'ın dışında bir takım putlara tapıyorsunuz. Niye? Meveddete beynikum fil hayatid dünya. Dünya hayatında sizin aranızda bir sevgi bağı oluşsun diye. Yani toplum bakıyorsunuz, toplum putlara tapıyor. Diyorsunuz ki ben bu puta şimdi tapmasam beni düşman edinecekler. Ben de bunun taş olduğunu biliyorum ama ne yapayım? Toplumla aram bozulmasın. Anamla, babamla, akrabalarımla aram bozulmasın diye sen de bu putperestliğe devam ediyorsun. Bazen sen onun batıl olduğunu, taş olduğunu bilirsin. Fakat senin babaların ona tapmıştır. Babaların, hocaların buna sukut etmiştir. Sırf onlara aykırı olmamak için, hani benim babalarım yanlış üzereydi dedirtmemek için sen putlara tapmaya devam edersin. Mekkeli müşriklerden bir tanesi çocuğunu öldürdüler. Geldi şimdi putun yanında fal oku çekiyor. Çocuğumun katilini öldüreyim mi? Yoksa onun yerine kurban mı kestirelim diye. Birinciyi çekti, işte öldürme, kurban kestir. İkinciyi çekti, öldürme. Şimdi kan davası güdecek, puttan da onay bekliyor. Çekti kurban. En son aldığı fal oklarını putun yüzüne çaktı, ilahının yüzüne çakıyor. Tabi dedi senin oğlun öldürülmediği için sen rahatsın diye. Şimdi bu adam bu putun ilah olduğuna inanıyor mu sizce? İnanmıyor. Peki Allah İbrahim Aleyhisselam'ın kavminden olup sadece dünya hayatında insanlarla ilişkileri bozulmasın diye puta tapanla, peygamberin kavminden olup putların ilah olduğunu söyleyenle, yine peygamberin kavminden olup putların hiçbir şey olmadığını bilen fakat sırf kavmi babaları ataları yanlış yaptı denmesin diye putlara tapan putperestleri birbirinden ayırmış mıdır? Ayırmamıştır. Putun önünde puta yapılan tazimi yapanların hepsini Allah bir kefeye koymuştur ve peygamberler hepsini İslam'a davet etmiştir. Bu üç putperestin arasında hiçbir fark yoktur. Sonuçta İslam'ın puta ve putperestliğe yaklaşımı senin puta inanman veya inanmaman değildir. Senin Allah'ın kendisine yapılmasını istediği şeyleri sen putun karşısında yapıyorsan Allah Azze ve Celle seni putperest olarak kabul ediyor. Nasıl yapıyorsan yap bunu. Fark etmez. Güzel. Peki bugünkü okullar niye var kardeşler? İçinde yaşamış olduğumuz bu toplumda bu okullar niye var? Çocuklarımız okuma yazma öğrensinler diye mi? Bu okullar bizim çocuklarımızı mühendis yapmak, doktor yapmak için mi? Böyle mi zannediyorsunuz? Hayır. Bu adamlar bu okulları niye kurduklarını zaten apaçık bir şekilde açıklamışlar. Bu adamlar diyorlar ki bizim milli eğitimin amaçlarını anlatırken bu okulların varlık sebebi çocuklarımıza laikliği, Atatürkçülüğü, demokrasiyi çocuklara özümsetmektir. Çocuklara anayasada ifadesini bulan milliyetçiliği çocuklara benimsetmektir. İnsan haklarına saygıyı çocuklara öğretmektir. Ve doğal olarak okulun içerisinde bulunan bütün eğitimler, gerek törenler olsun, gerek müfredat olsun,
gerek çocuklara yönelik yapılan etkinlikler olsun fark etmez. Bunların hepsi çocuklarımızı putperestleştirmek ve çağımızın tağutlarına kulluk yaptırmak içindir. Ha, sen bunu bu niyetle yapmıyor olabilirsin. Yani sen bunları biliyorsundur, bunları inkar ediyorsundur. Bu ayrı, ama onların sana yaptırdıklarını yapıyorsan senin onu inanarak yapanla senin aranda hiçbir fark yoktur. Şimdi konuyu biraz uzattım genel olaraktan, fakat nereye gelmek istiyorum onu anlatacağım inşallah. Şimdi kardeşler, bu olayın hükmünü anlattım zaten. Bu bir putperestliktir. Yani bu eylemde bulunmak bu bir putperestliktir. Şimdi hocanın bir tanesi diyor ki, tamam diyor, bu küfürdür. Bunda sorun yoktur. Fakat diyor İslam tarihinde alimler küfre rıza küfür müdür değil midir? Bunda ihtilaf etmişlerdir. Bakın burayı iyi dinleyin ha. Küfre rıza küfür müdür değil midir? İhtilaf etmişlerdir. Şimdi küfre rızanın küfür olduğu ihtilaflı bir konu olur mu Allah için? Yani bir benimle Allah için biraz düşünelim beraber. Küfre rıza nasıl ihtilaf olacak? Bir adam küfre rıza göstermişse küfre rıza zaten küfürdür. Alimler bunda ihtilaf etmişler diyor. Niye? Ne demişler? Demişler kişi ne yaptığında küfre razı olur? Burası kapalıdır. Kişi ne yaptığında küfre razı olur? Bazısı demiş ki diyor, eğer kişi küfür yapıldığında sırıtırsa kafir olur. Küfre rıza için kişinin sırıtması gerekiyormuş. Kişinin gülmesi gerekiyormuş. Bazısı demiş ki işte küfre rıza gösteren şöyle yaparsa küfre rıza göstermiş olur. Peki nereden çıkarmışlar bunu? Diyor çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Allah Azze ve Celle Firavun için diyor ki ayet-i kerimede, Musa Aleyhisselam için. Musa dedi ki Rabbine diyor Allah Azze ve Celle. Rabbim bu Firavun'u helak et. Bu Firavun'u helak et. Ateşi görünceye kadar sana iman etmesin. Şimdi diyor Musa Aleyhisselam Firavun'un iman etmesini istemedi. Mantığı dikkatli dinleyin kardeşler. Musa Aleyhisselam Firavun'un iman etmesini istemedi. Öyleyse Musa Aleyhisselam Firavun'un küfürde kalmasına rıza gösterdi. Yani Firavun'un kafir olmasına rıza gösterdi. Eğer küfre rıza göstermek küfür olmuş olsaydı o zaman Musa Aleyhisselam'ın da kafir olması gerekirdi. Buyur buradan yak. Yeryüzünde azgınlaşmış, ben sizin en büyük Rabbinizim demiş, bu nehirler benim ayağımın altından akıyor, benden başka ilah edinirsen seni hapsederim demiş bir kafire beddua etmekle çocuğu okula gönderip putperest yapma meselesi arasında ne tür bir alaka vardır kardeşler? Hiçbir alaka yoktur. Bunu ancak Allah Azze ve Celle'nin gözünü vahiyden kör etmiş olduğu bir sapık söyler. Zaten İbn-i Teymiye Rahimahullah konunun en başında zikretmiş olduğum hadis vardı ya, Ziyad İbn-i Lebid'in hadisi. Allah Resulü dedi ki ben seni Medine'nin en fakihlerinden zannederdim. Anan seni kaybetsin. Yahudi Hristiyanların elinde kitaplar var. Bu kitaplardan ne yönden faydalanıyorlar? Hiçbir yönden. İbn-i Teymiye dedi ki bu hadisi zikrettiği zaman men a'mahu Allahu lem tezidhu kesretul kutubi illa hiratan ve dalala. Allah'ın gözlerini kör etmiş olduğu bir adam, kitapların çokluğu onun sapıklığını ve şaşkınlığını arttırmaktan başka ona hiçbir faydası olmaz. Yani çok kitap bilmek, çok kitap okumak, meselelere vakıf olmak kişinin hakka ulaşması anlamına gelmez. Allah kişinin gözünü vahiyden kör etmişse eğer, anlamasının önüne perde, anlamasının önüne engel çekmişse eğer, kitapların çokluğu sadece onun sapıklığını arttırır. Bundan başka kişiye hiçbir faydası olmaz. Onun için kardeşlerim, bugün maalesef Allah'ın dininin doğru anlaşılmasının önündeki en büyük engellerden bir tanesi bizim cildimizden olan, bizim dilimizden konuşan bazı insanların Allah Azze ve Celle'nin kelamında sabit olan hükümleri geçmişteki ihtilaflar, onun da birçoğunu tam anlamadan, alimler neyi tartışıyorlar bunu tam idrak edemeden tam olaraktan getirip Allah'ın ayetlerinin önüne geçirmek ve Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinin yanlış anlaşılmasına vesile olan insanlar var. Onun için sizler Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine yaklaşırken geçmişin ihtilaflarını bir kenara bırakın. Allah sizi kimseye ibadet edesiniz diye yaratmadı. Sadece ona ibadet edin ve onun elçisine tabi olun diye Allah Azze ve Celle sizi bu dine davet etti ve siz de Allah'ın davetine, mağfiret davetine icabet ettiniz. Bundan sonra bu icabetinize kir bulaştıraraktan başka şeyleri Allah'ın kelamının ve Resulünün sünnetinin önüne geçirmek suretiyle sakın ola Allah'ın bu davetini yapmış olduğunuz icabetinizi bozmayın. Allah'tan korkalım hep beraber. Beşinci olarak kardeşler son bir madde anlatacağım. Ondan sonra dersimizi bitireceğim inşallah.
Son olaraktan kardeşler bir madde anlatacağım. İnşallah ondan sonra dersimizi bitireceğiz. Sonuncu maddemiz de şudur. Kişinin Allah'ın kitabına yaklaşırken öncesinde bazı düşünceleri kabul etmesi ve bu düşüncelerle Allah'ın kitabına yaklaşmasıdır. Şimdi siz kardeşler arı duru bir zihinle, arı duru bir kalple Allah'ın kitabını okursanız eğer Allah Azze ve Celle sizi onu anlamaya hidayet eder. Fakat siz bazı düşünceleri kabul eder, bazı görüşlere, saplantılı görüşlere yapışır. Ondan sonra Allah'ın kitabına o şekilde yaklaşırsanız Allah'ın kitabını kendi hevanıza göre anlarsınız. Yani kabul ettiğiniz o görüşe uygun olan düşünceleri alırsınız. Kabul ettiğiniz o görüşe uygun olmayan veyahut da ona uymayan düşünceleri de elinizle reddedersiniz. Şimdi bununla alakalı hani şöyle bir kısa anlatayım size, ondan sonra konumuza girelim. Yani bir insan saplantılı hale geldi mi bir fikre meseleleri nasıl anlıyor? Doktorun biri alkoliklere tedavi uyguluyor. Alkolikleri tedavi ediyor. Toplamış bütün alkolikleri karşısına. Bardağa alkol koymuş. Sonra eline bir solucan almış. Solucanı alkolün içerisine batırmış. Ondan sonra çıkarmış, tabi solucan ölmüş. Yani alkolün içerisine sokmasıyla çıkarmasıyla solucanın ölmesi aynı anda. Demiş ki bundan ne anladınız? Adam ne anlatmak istiyor kardeşler? Alkol zararlıdır. Yani bu solucan bir saniye bunun içinde yaşayamadıysa sizin midenizi doldurmuş olduğunuz bu alkol sizin midenize zarar veriyor diye. Alkolün biri elini kaldırmış. Efendim demiş, alkol içen adamda kurt olmaz. Şimdi bakın adam ne anlatmak istedi? Bizimki ne anladı adamın anlattığından. Niye? Çünkü bu adam alkole saplanmış. Alkole saplanmış. Alkol olmazsa olmaz diyor. Yani illaki hayatımda alkol olacak. Doğal olarak kendisine anlatılan en açık meseleyi bile yanlış anlıyor. Yani alkolün zararını anlatırken adam o alkolün faydasıymış gibi anlıyor. Siz de Allah'ın dinine yaklaşırken bir fikre, bir düşünceye saplanırsanız ve o fikirle yaklaşırsanız Allah'ın gör dediğine kör olursunuz, kör ol dediğini görmeye başlarsınız. Allah'ın zararlıdır dediğini faydalı görmeye başlarsınız, faydalıdır dediğini zararlı görmeye başlarsınız. Bunu neye benzetebilirsiniz kardeşler? Bunu bir gözlüğe benzetebilirsiniz. Mesela buranın renginin ne olduğu gözünde gözlük olan adam için hiç önemli değildir. Yani biz buranın hepsini beyaza boyasak, sen gözüne siyah bir güneş gözlüğü takarsan burayı simsiyah görürsün. Kırmızı bir güneş gözlüğü takarsan veya kırmızı bir gözlük takarsan burayı kırmızı görürsün. Doğru mu? Buranın rengi önemli değil. Senin hangi gözlükle baktığın önemlidir. Doğal olarak sen gözündeki bütün gözlükleri çıkarıp arı, duru bir gözlükle Allah'tan da sürekli hidayet talep ederekten Allah'ın kitabına yönelirsen Allah Azze ve Celle sana bir şeyleri gösterir. Fakat sen Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği sapkın sapkın kaideleri, sapkın sapkın görüşleri kabul eder. Ondan sonra Allah'ın kitabına yaklaşırsan Allah'ın kitabı sadece senin kalbindeki hastalıkları arttırır. Çünkü biliyorsunuz bir insanın kalbinde hastalık var. Ve bu hastalıkla Allah'ın kitabına yaklaşmışsa Allah'ın kitabı sadece onun kalbindeki hastalıkları arttırır. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor وَاِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ اِيمَانًا. Bir sure indirildiğinde münafıklardan bazısı diyorlar ki bu sure hanginizin imanını arttırdı? فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِيمَانًا. İman edenlere gelince Allah Azze ve Celle onların imanlarını arttırmıştır. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلَى رِجْسِهِمْ. Kalbinde hastalık olanlara gelince Allah'ın ayetleri onların kalplerindeki pisliğin üzerine pislik arttırmıştır diyor Allah Azze ve Celle. Onun için kardeşlerim Kur'an arı duru bir kalp, arı duru bir göz ister. Bulandırırsan Allah da sana bulandırır. Bulandırmayacaksın. Mesela örnek olaraktan bir şey söyleyeyim. Yani bunlara çok örnek verilebilir ama ben biraz daha güncel olanları örnek vereceğim. Bir insan diyelim kardeşler şöyle bir kaideye kendini inandırmışsa. Misal. Bunu birinci dersimizde anlattım. İkinci dersimizde veya birinci dersimizde anlattım. Dileyen oradan tekrardan dinleyebilir. Mesela Allah dedik örnek olaraktan cihad edenleri doğruya ulaştırır. Böyle bir kaide yok dinde. Sen Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği bu kaideye inanırsan Allah'ın dinini kendi kendine, kendi aleyhine hüccet haline getirirsin. Bugün mesela insanların birçoğu önce kitaptan ve sünnetten çıktığına inandıkları Allah cihad eden insanları mutlak olaraktan hakka hidayet eder. Adam buna inanmış, kendini inandırmış. Daha sonra da Allah'ın kitabını okuyor.
Veyahut da işte birilerinin fetvalarını okuyor. Adamın kafadaki şey şu, Allah'ın kitabını okurken. Allah cihat alimini hakka hidayet etmişse herhalde diyor bu ayette bir şey vardır ben anlamıyorum. Yani gözüne gözlüğü taktı ya, takmış olduğu gözlük Allah Azze ve Celle'nin ayetini doğru görmesine engeldir. Tabi bunun niye yanlış olduğunu o derste anlattım, artık bu derste anlatmayacağım. Bu derste farklı bir şey anlatacağım. Bakın kardeşler, siz şöyle bir şeye inanırsanız bizim insanları kazanmamız lazım. Bizim insanları kazanmamız lazım diyelim. Böyle bir şeye inandınız. Ve dediniz ki Allah Azze ve Celle işte bizi davetçi kılmış, insanları davet edin demiş, daveti Müslümanlara farz kılmış ilahiri. Çok güzel. Bundan yana hiçbir sorunumuz yok. Öyleyse bizim bütün insanlığı kazanmamız lazım. Buradan böyle bir sonuç çıkarırsanız Allah'ın bütün kitabını tahrif etmeye başlarsınız. Nasıl tahrif edersiniz? İnsanları kazanmak için insanların razı olduğu din hangisi ise Allah'ın kitabından onu anlarsınız. Allah size insanları kazanmayı farz kılmamış. Allah size insanlara tebliğ etmeyi farz kılmıştır. Siz Allah'ın tebliğ etmeyi farz kıldığını evirip çevirip Allah bize insanları kazanmayı farz kıldı diye yanlış anlarsanız ondan sonra Allah Azze ve Celle'nin bütün kitabını da beraberinde yanlış anlıyorsunuz. Öyle peygamberler gelmiş ki insanların hiçbir tanesini kazanamamışlar. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam için demiyor mu? 950 senenin neticesi ne? وَمَا آمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيلٌ. Çok az insan müstesna, Nuh'a hiç kimse iman etmedi diyor Allah Azze ve Celle. Çok az insan müstesna. Nuh'a hiç kimse iman etmedi diyor Allah. Peygamberimiz gökyüzüyle ilgili, gaybla ilgili bir şeyi bize haber verirken ne diyor? Peygamber gördüm, yanında bir topluluk vardı. 3 kişi 9 kişi arası bir topluluk vardı. Peygamber gördüm, yanında bir adam veya 2 adam vardı. Peygamber gördüm, yanında hiç kimse yoktu diyor. Yani bütün davetini yapmasına rağmen Allah Azze ve Celle ona ittiba eden tek bir tane bile adam kılmamış. Siz eğer insanları kazanmaya mecbur olduğunuza inanırsanız kardeşler, bunu unutmayın. Allah'ın kitabındaki birçok ayeti inkar edip, hani kitabın bir kısmına iman edip, kitabın bir kısmını inkar etmeye başlarsınız. Bakın bu o kadar tehlikeli bir şey ki, bugün vakamızda çok fazla var olan bu. İnsanları nefret ettirmeyelim. İnsanları nefret ettirmeyelim, doğru, ama Allah'ın hudutlarının dışına çıkmadan. Yani Allah'ın dininde olmayan bir aşırılığı Allah'ın dinine nispet etmek suretiyle insanlara Allah'ın dininden nefret etmeyelim. Eyvallah, bu doğrudur. Peygamberimizin yapmadığı bir şeyi insanlara dayataraktan insanlara Allah'ın dininden nefret etmeyelim. Bu doğrudur. Ama Allah'ın kitabında indirdiği, peygamberinin ümmetine beyan etmiş olduğu meselelere gelince senin bunları insanlara anlatman insanları nefret ettirmek değildir. Bilakis bu insanları müjdelemek babındandır. Çünkü Allah'ın bütün indirdikleri insanlar için müjdedir. İnsanlar için kurtuluştur. İnsanlar için rahmettir. İster insanların lehine olsun, ister insanların aleyhine olsun, bunun böyle olması arasında hiçbir fark yoktur. Şimdi kardeşler, Peygamber Aleyhisselatü vesselam bile ara ara şeytanın da yaklaşmasıyla, şeytanın da bazı şeyleri süslü göstermesiyle insanları kazanmak zorunda olduğunu hissediyor. Yani biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de peygamberin uyarıldığı bazı ayetler var. Yani Allah Azze ve Celle'nin peygamberimizi uyardığı, tabiri caizse eğer onun yanlış yaptığını söylediği, hata ettiğini söylediği bazı ayetler var. 4 veya 5 tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bunların biri hariç, bunların bir tanesi hariç, kalan 4 tanesinin nuzul sebebi peygamberimizin müşrikleri kazanmak için Allah'ın dilini yumuşatmaya çalışmasıdır. Tekrar ediyorum kardeşler. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın peygamberi kendisiyle uyardığı, peygamberi kınadığı, hata yaptığını söylediği sallallahu aleyhi ve sellem ayetlerin bir tanesi hariç kalan hepsi peygamber insanları kazanmak zorundayım düşüncesiyle Allah'ın dinini yumuşatmaya çalıştığında Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu ayetlerdir. Bunların hepsinin ortak yönü şudur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan müşriklerin bazı talepleri var. Yani diyorlar ki ey Muhammed, mesela biz bu kölelerle beraber oturmayız. Düne kadar bize kölelik yapan adamlarla aynı mecliste oturup Allah'ın dinini dinlemeyiz diyorlar. Ne yap o zaman? Peygamber ne yapayım diyor. Biz geldiğimizde onları kaldır meclisinden. Onlar senin meclisinde oturmasınlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da şöyle düşünüyor. Yani gayet zahiren masum bir düşünce. Yani diyor şimdi Bilal, Ammar, Süheyb bunlar benimdir zaten. Yani bunlar iman etmiş ve kalplerinde iman dağlar gibidir. Yani Ebu Cehil'dir, Velid İbni Mughire'dir, Ebu Leheb'tir.
Bunları kazanırsak diyor, bakanları, bürokratları kazanmış olacağız. Tüccarları, zenginleri kazanmış olacağız. Ne yapayım diyor, en iyisi ben onlar geldiğinde bu köleleri kaldırayım. Onlara anlatayım, belki olur ya Allah Azze ve Celle onların kalbine İslam'ı sokar. Veya işte bir tanesi peygamberimize geliyor, peygamberimizin omuzuna vuruyor. Bana bak ey Allah'ın Resulü. Allah Resulü diyor ki işte İbn-i Ümmü Mektum, yani kör bir sahabe. Hani bu zaten benimdir. Ama bu karşımdaki bir iman etse bu Müslümanlara faydalı olacak diyor. Yüzüne ekşitiyor ona. Hani başımdan git dercesine yüzüne ekşitip o müşrikle muamele ediyor. Veya müşrikler diyorlar ki ey Muhammed, sen bizim ilahlarımıza şöyle en son, yani gel ibadet et, kabul etmiyor. Bir sene sen, bir sene biz, kabul etmiyor. Dinimize sükut et, kabul etmiyor. En son diyorlar gel şöyle bizim ilahımıza bir elini sür. Yani Lata, Menata, Uzza'ya şöyle bir elini sür sadece. Hani ona bir meşruiyet vermiş ol diye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Allahu alem düşünüyor. Yani diyor ki ne olur ki yani? Hani ben elimi sürsem dinden mi çıkarım? Sadece elimi süreceğim. Belki de Allah onların kalplerine İslam'ı sokacak. Bu Müslümanı başımdan def edeceğim. Belki Allah Velid İbni Mughire'nin kalbine imanı sokacak. Bu Bilal'i kaldıracağım meclisimden. Belki Ebu Cehil Müslüman olacak. Allah Azze ve Celle bunun üzerine şu ayet-i kerimeleri indiriyor. Abese ve tevella en câehu'l a'ma. Yüzünü çevirdi ve ekşitti kendisine ama, kör olan sahabe geldiği zaman. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ. Ne biliyorsun? Belki o aranacaktı. Yani sen ona anlat. Belki o faydalanacaktı, öbürü faydalanmayacaktı. Sen kimin faydalanacağını bilemezsin ey Muhammed diyor Allah Azze ve Celle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen emrolunduğunu yap. Sen sadece emrolunduğunu yap. Başka bir yerde Allah Azze ve Celle ne diyor yine müşriklerin talebine? وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Rabbinin rızasını uman ve gece gündüz Rabbini zikreden insanlarla beraber sabret. Müşriklerin söyledikleri senin ayaklarını kaydırmasın. Sakın Müslümanları kendi meclislerinden kaydırma. Hele o elini sür dedikleri yer var ya, elini sür dedikleri yer. Orada Allah Azze ve Celle diyor ki Peygamber'e İsra suresinde وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Ey Muhammed! Eğer biz seni sabit kılmamış olsaydık sen neredeyse onlara az bir şey meyledecektin. Az bir şey, fazla değil ha. Elini sürecek. وَاِذَا لَاَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاتِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. O zaman biz sana dünyanın ve ahiretin azabını kat kat tattıracaktık diyor Allah Azze ve Celle. Ve sen bize karşı bir yardımcı ve bir dost da bulamayacaktın diye. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bile sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği bir kaideye inandığında, bir kaideye tabi olduğunda bu emirler, yani bu tehditlerle muhatap oldu Aleyhisselatü Vesselam. Neydi bu? Benim insanları kazanmam lazım. Hayır. Senin insanları kazanman lazım değil dedi Allah. Sen kimseyi hidayet edemezsin çünkü. Sen kimsenin kalbinin anlattıklarından faydalanmasını sağlayamazsın. Senin vazifen tebliğ etmektir. Sen tebliğ et. Şimdi aynısı bugün bizim için de geçerlidir. Maalesef insanları kazanmaya şartlanmış olan insanlar, insanları ürküteceklerine inandıkları ayetleri ya hiç görmüyorlar, ya görüyorlar, tahrif ediyorlar veyahut da kesinlikle zikretmiyorlar meclislerinde. Niye? Çünkü benim bu toplumu kazanmam lazım. Toplum da bu ayetleri duyduğu zaman ürküyor bu ayetlerden. Öyleyse ne yapalım? Öyleyse bu ayetlerden yüz çevirelim diye. Onun için kardeşler siz, tekrar ediyorum, başa dönüyorum. Herhangi Allah'ın hakkında delil indirmediği bir kaideye inanır ve bu kaideyi gözünüze takar, kitabı ve sünneti bununla okumaya başlarsanız, evet okuduğunuz kitap ve sünnettir fakat anladığınız kitap ve sünnet değildir. Yani kalbinize giren manalar, kafanızda oturmuş olan manalar, bunlar kesinlikle kitap ve sünnet değildir. Normalde Kur'an'ı ve sünneti yanlış anlamanın başka sebeplerini de anlatabilirim. Yani başka birkaç sebep daha vardı. Fakat ben özellikle vakada çok fazla yaygın olduğunu görmüş olduğum 5 maddede toparlamaya çalıştım. Bu 5 maddeyi anlatmış oldum. Allah Azze ve Celle'den temennim bu anlattıklarımdan başta beni, sonra da sizleri faydalandırmasıdır. Allah'tan faydalı ilmi istiyor. Faydasız olan ilimden de Allah'a sığınıyorum. Hem kendi adıma hem de sizler adına. Rabbimden temennim insanların ihtilaf etmiş olduğu konularda El-Hadi ismiyle bizi hakka hidayet etmesidir. Çünkü o dilediğini sırat-ı müstakime hidayet edendir. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin. Allahumme amin. Allahumme amin.